Lobacı Talks'tan herkese merhaba, ben Günay. Temmuz ayı anime önerileriyle bir aradayız. Öncelikle daha önce birinci sezonlarını yapmış ve ikinci sezonları başlamış bazı animeler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu animeler yayınlandığı dönemde hem çok izlenmiş hem de çok beğenilmiş animeler, fakat böyle yıllar geçtiği için bazılarının yeni sezonunun çıktığından haberiniz olmayabilir. Öncelikle ilk söyleyeceğim anime Grand Blue. Grand Blue tam bir böyle gevşek, eğlenceli bir dalış kulübünde de geçen bir üniversite, yani coming of age hikayesi. Tavsiye ederim, çok güzel animedir. İkinci sezonu yeni başladı. Yanılmıyorsam ikinci bölümü yakında yayınlanacak ya da yayınlandı gibi bir şey. Ben bunu kaydettiğimde artık bilemiyorum. Bir diğer önerimiz 4. sezonuyla yeniden bizimle buluşan Tateno Yusha no Narigari. Yani kısaca ismiyle Shield Hero. Bunun 4. sezonu geldi. Bu da yine belli bir aradan sonra geldi. Bu epeydir sürüyor. Belli bir konusu var. Belli bir konusunu yürütüyor. Böyle 100.000 bölüm sürüp sürekli 300 bölümde birbirini döven tiplerin olduğu bir anime değil. Belli bir konusu var ve bu konuyu yürütüyor. O yüzden bunu da tavsiye ederim. Eğer hiç izlemediyseniz kocaman bir 3 sezonunuz var arkanızda ve 4. sezonu da başladı. Bir diğer animemiz bu sefer biraz daha böyle genç çift animesi diyelim. Kakko no Inozuke. Kakko no Inozuke'nin ikinci sezonu başladı. Bu da yine yaklaşık 2,5 sene aradan sonra geldi galiba yeni sezonu. Oldukça uzun bir ara oldu. Yani nasıl bir anime derseniz çok fazla kafanızı kullanmanızı gerektirmeyen, böyle yine coming of age diyebileceğimiz bir değişik bir beşik kertmesi hikayesi diyelim. Ama tabii Japonya versiyonu. İlginç bir deneyim olabilir sizin için diyeyim. İkinci sezonu gelen bu animemiz ise oldukça ilginç bir anime. Yofukashi no Uta, yani Call of the Night. İlginç bir anime. Vampirlerin ve insanların bir arada yaşadığı bir evrende geçiyor. Ve hayatından çok sıkılmış bir vampir ve gündüzleri yaşamaktan nefret eden bir insan arasında geçen ilginç bir aşk hikayesi. Çok garip hikayeler anlatıyor. Çok komik de bir anime. Hani izlerken yani Grand Blue kadar güldürmüyor belki ama gerçekten nasıl diyeyim, ne yaptığı hakkında hiçbir fikri olmayan iki kişi arasındaki ilginç bir asosyal kohabitat diyelim. Asosyal kohabitatı anlatıyor. Son olarak önereceğim yine ikinci sezonu gelmiş bir diğer anime ise My Dress Up Darling. Özellikle cosplay camiasında çok ilgi görüyordu. İkinci sezonunun gelmesi garanti gibi görünüyordu. Ama tabii bu da belli bir aradan sonra geldi. Her ne kadar böyle çok çabuk gelecek, çok hızlı gelecek falan dense de epey bir vakit aldı ikinci sezonunun gelmesi. Yani tabii bu tip özellikle çizimlerine oldukça uğraşılan animelerin ikinci sezonunun gelmesi biraz uzun sürüyor. Yani hem bütçe var, hem farklı animelere odaklanma var, stüdyoların yoğunlukları var derken işler tabii beklendiği gibi gitmiyor. Animenin ikinci sezonunda yine oldukça keyifli başladı. Yanılmıyorsam ikinci bölümü yayınlandı geçtiğimiz günlerde. Tavsiye ederim. Değişik bir anime. Özellikle cosplay'e ilgi duyuyorsanız ve cosplay'e gönül vermiş bir insansanız bu animeyi kaçırmamanız gerekir. Gelelim yeni tavsiyelerimize. Evet, çok ilginç bir hikaye başladı. New Saga. New Saga'nın hikayesi çok ilginç. Geçmiş gelecek arasında gidip gelen bir hikayesi var diyebiliriz. Çünkü hatıraları ona yol gösterecek baş kahramanımız bir iblis kralı büyük bir yıkımın ardından son çare olarak böyle bir operasyonla beraber ekibiyle indiriyorlar ve bu kötülüğe son veriyorlar. Bunun ardından da çok ilginç bir şey yaşanıyor ve ana karakterimiz kaybettiği bütün dostlarını hatırlayarak ve yaşadığı bütün tecrübelerle birlikte olayın 4 yıl öncesine gidiyor. Ne ailesinin başına kötü şeyler gelmiş, ne yoldaşlarını hiç tanımamış, daha yolun başında bir genç olarak 4 yıl öncesine gidiyor ve bildiği bu bütün bilgilerle beraber gelecekte yaşanacak bu kötülüğü şimdiden durdurabilmek için ilk çabalarını yola sürmeye başlıyor diyebiliriz. Tavsiye ederim. İlginç bir maceraya benziyor. Yeni başladı ve göreceğiz bakalım nereye gidecek. Bir diğer yeni anime önerimiz ise Wataikuns XX is about to collapse. Yani burada küçük bir sansür var ama anlarsınız izlediğinizde. Ailesini kaybettikten sonra küçük kız kardeşiyle beraber akrabalarından seke seke, kovula kovula halasının yanına taşınıyor en sonunda. Küçüklüğünden beri de görmediği bir arkadaşı var. Fakat bu arkadaşı biraz kafası kırık birisi. Tabii hayatına da başka kadınlar giriyor diyelim. Ama bu küçüklük arkadaşı olan kız oldukça tehlikeli bakışlarla ona bazı şeyler anlatmaya çalışıyor da olabilir. İlginç bir aşk hikayesi ya da nasıl denir garip bir arkadaşlık hikayesi de diyebiliriz. Bunu izlerken bazen böyle gerilebilirsiniz bazı sahnelerde. Bazı sahnelerde de ulan ne oluyor lan bu ne ya falan diye eğlenebilirsiniz. Tavsiye ederim.
Bir diğer tavsiyemiz Tougen Anki. Çok ilginç bir anime. Japon mitolojisinden işte Oniler, şeytanlar ya da yaratıkları temsil eden bir ruhsal alemle bağlantılı bir kavram. Bunların geçtiği bir evrende geçiyor. Shiki Chinose üvey babasıyla yaşıyor. Üvey babası Tsuyoshi bir gün suikastçı tarafından saldırıya uğruyorlar. Daha sonra Shiki öğreniyor ki bir Oni olduğunu ve üvey babası Tsuyoshi'nin de Oni avlayıcısı olduğunu öğreniyor. Hatta onu eğitmeye çalışıyor falan ufak ufak. Üvey babası Tsuyoshi öldükten sonra avcılarla Oniler arasındaki savaşın ortasında buluyor kendisini ve işin sonunda da bu karmaşanın ortasında bırakan sorumlulardan intikamını almak için yeminini ediyor. Ve değişik bir aksiyon, macera ve tabii yine bir genç olduğu için coming of age hikayesinin bir arada olduğu fantastik bir hikaye. Tavsiye ederim. Değişik bir tecrübe olabilir sizin için. Evet, son 2 anime tavsiyemiz. Bunlardan birisi yan yana 2 lisenin, biri kız lisesi, biri erkek lisesinin olmak üzere 2 lisenin düşmanlığının ortasında doğan bir aşkı anlatan The Fragrant Flower Blooms with Dignity animesi. Bu animedeki baş karakterlerimiz erkek lisesinde okuyan ve oldukça korkutucu görünen Rintaro ile onun tesadüfen tanıştığı Karuko ile aralarında geçen ve filizlenen hem arkadaşlık hem de minik bir aşk hikayesini anlatıyor ve bu hikayenin onların arkadaşları ve çevresine etkilerini ve değişimlerini takip edeceğiniz, nasıl diyeyim, anlamsız tartışmaları geride bırakmanızı da öğütleyecek bir böyle rahatlatıcı anime diyebilirim. Ya muhabbetler çok böyle vanilya. Her şey rahat. Netflix'te yayınlanıyor bu arada bu anime. Varsa Netflix'iniz oradan izleyebilirsiniz bu keyifli animeyi. Son anime tavsiyemiz size Private Tutor to the Duke's Daughter. Böyle Türkçe ismini nedense gözyaşlarının ardından çiçekler açar şeklinde çevirdikleri muhteşem anime. Ya muhteşem dediğime bakmayın. Sadece bu dönemde nedense çok böyle göze çarpan anime çıkmadığı için en göze çarpanları sizin için paylaşıyorum. Yine fantastik ve büyücülerin olduğu bir alemde geçen bir anime diyebilirim. Farklı bir dünya sisteminin var olduğu bir anime. Ana karakterimiz büyücü ve bu büyücü arkadaşımız her ne kadar çok yetenekli olsa da onu nedense okuldan profesörü uzaklaştırıyor ve buz büyüsüne hakim krallığa ya da düklüğe gönderiyor onu ve bu dükün bir kızı ve onun yanında çalışan bir de büyüye oldukça hakim hizmetçisi gibi bir şey var. Onlara büyü eğitimi verip işte üniversite ya da işte artık her ne eğitim alacakları yere sokması için onu görevlendiriyorlar. Tabii etrafta ileride ortaya çıkacak daha neler var. Geçmişten gelen arkadaşlıkları var ve kötü karakterlerden her ne kadar henüz 3 bölüm izlemiş olsak da hala bir haberiz. Yani konu nereye gidecek bilmiyoruz. Sadece şu an eğitime odaklandık. Yani bu anime bu kadar yavaş anlatım yaparsa işler çığırından çıkar. Bu animeyi tavsiye etme sebebim aslında daha çok büyü sistemi ve ilginç evreniyle alakalı. Yoksa konusu çok ilgi çekici bir konu değil. Kendi fantastik evreninizi yaratma gibi bir gayeniz olursa ileride değişik bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyebilirim bu animenin. Son olarak bir bonusla kapatacağım. Daha önce söylemediğim ama en sona sakladığım, tavsiye etmekten utandığım muhteşem bir anime var. Bunny Girl Senpai diye kısaltabiliriz bu animeyi. Animenin 2. sezonu başladı. Ya bu animenin değişik bir yaklaşımı var diyeyim. Kıyafet zaten neyse. Evet, bu animeyi bilenler bilir. Bilmiyorsanız da buradan duyduysanız gidip bir inceleyin. Neyse. İzlemek isterseniz böyle bir anime var işte. 2. sezonu başladı. Buraya kadar beni dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı, katıl butonundan da belki bize destek olmak istersiniz. Oldukça uygun fiyatlı bir katılımımız var. Çalışmalarımızı sürdürmemizi teşvik ediyor her yeni abone. Eğer siz de bize katılmak isterseniz oraya bakmanızı rica ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir başka anime tavsiyesi videomuzda, incelememizde veya tarih kesitinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.